Kabuslar durağına hoş geldiniz. Bir Yaz Kaçamağı Bölüm 1. Geçen yazın en sıcak günlerinden biriydi. Arabadaydık. Direksiyonda Alp vardı. Ben, Ece yan koltukta oturuyordum. Kızımız Arya ise arka koltukta uyukluyordu. İstanbul'dan kaçmak için yaylaya gitmeye karar vermiştik. Sessiz, sakin, birkaç gün geçirmekti planımız. Yolda her şey normaldi. Ta ki navigasyon yeni bir kestirme gösterene kadar. Ufacık bir yol. Zar zor görünüyordu. Ama Alp neden olmasın dedi, sapağa girdik. Başta dikkat çekici hiçbir şey yoktu. Ama yol ilerledikçe garip bir sessizlik çöktü etrafa. Sanki doğa nefesini tutmuştu. Ve sonra motor durdu. Hiçbir sebep yokken, hiçbir ses, hiçbir uyarı, sadece ani bir kesinti. Alp indi, kaputu açtı, motor ılıktı ve içeride her şey sağlam görünüyordu. Ama arabamız çalışmıyordu. Çevreye bakındık, ne tabela vardı, ne ev, ne de bir başka araç. Sadece orman ve ağaçlar. Aynı hizada, aynı mesafede. Sanki birileri onları özellikle yerleştirmiş gibi. Sıcak hava bile farklıydı. Daha yoğun, daha eski gibiydi. Yürümeye karar verdik. Yolun kıvrıldığı yere kadar. Arya uyanmıştı ama sessizdi. Şaşkın bir yüzle etrafa bakıyordu. Ve ilk sapaktan sonra yollar çatallaştı. Kimse artık hangi yönden geldiğimizi hatırlamıyordu. Sonra o sesi duyduk. Bir şeyin kırıldığını ama ağaç değil. Sanki zamanın kendisi çatlamış gibiydi. Arkamıza baktık, geldiğimiz yol artık yoktu. Ama ağaçlar hala oradaydı ve yol daha daralmıştı. Sonra Arya neredeyse fısıltıyla konuştu. Bizi bekleyen biri var. Başta kimse bir şey anlamadı. Sonra ormanın derinliğinden bir figür çıktı. At üstünde bir kadın. Ama bu bir insan gibi değildi. Yüzü gölgelerdeydi. Elbisesi unutulmuş bir zamandan kalma gibiydi. Yaklaştıkça havadaki basınç değişti. İçimizde bir suçluluk, bir korku belirdi. Ve Arya aniden çığlık attı. Hiçbirimiz nedenini bilmiyorduk. Ama hepimiz o an bir şeyin başladığını hissettik. O kadın atının üzerinde öylece durdu. Arya'nın sesi kesildiği anda dünya da durmuş gibiydi. Ne bir yaprak kıpırdadı, ne bir kuş sesi, hatta zaman bile hangi yöne akması gerektiğini unutmuş gibiydi. Sonra kadın konuştu. Yardımcı olayım. Dedi. Sesi yumuşaktı ama altında bir uğultu vardı. Alp gözlerini kadından ayıramıyordu. Bir yanıyla tanıdık gibiydi ama bir diğer yanı sanki hiç var olmamış bir şeyi taklit ediyordu. Tam kaybolduğumuzu söyleyecekken geldiğimiz yönün tersini işaret ederek arabamızı gösterdi ve "Belki bir şeyler yapabilirim." dedi. Tozlu eldivenleriyle motora eğildi, dinledi. Evet, sadece dinledi. Motorun içinde hiçbir ses yoktu. Sanki mekanik bir şey değil de ölmüş bir şey vardı orada. Boş, sessiz, terk edilmiş bir şey. "Bir sıkıntı göremedim." dedi sonunda. Ama sesi bu defa daha yavaş geldi. Daha düşünceli. Telefonu çıkardık, zayıf bir sinyal yakaladık. Yol yardımına ulaştık. Ama yardım en erken sabaha karşı gelebilirmiş. Alp döndü ve "Sabaha kadar beklememiz gerekecekmiş." dedi. Sesinde öfke yoktu. Sadece bir tür kabulleniş. Ve o an kadın konuştu. Zamanlaması o kadar kusursuzdu ki sanki cümle o boşluk için yazılmıştı. "Biliyorsunuz," dedi Arya'ya eğilerek. "Buralar geceleri pek tekin olmaz, hele küçük bir çocukla." Gülümseyerek devam etti. "Yakınlarda bir çiftliğim var. Sıcacık bir çay, Arya içinde yumuşacık bir yatak." Cümlelerini öyle yavaş, öyle nazik söyledi ki sanki teklifi reddetmek küfre yakın bir şeydi. Ve Arya
çoktan büyülenmişti. Bana bile kolay kolay yaklaşmayan o çocuk şimdi yabancı bir kadının yanına sokulmuştu. Başını kadının elbisesine yasladı. Sanki ait olduğu yer orasıydı. Ve kadın hala gölgedeydi. O karanlık çizgiden hiç çıkmadı. Kadın ata bindi. Arya'yı önüne aldı. Arya hiç tereddüt etmeden atın yelesine tutundu. O kadar güvenle, o kadar masumca. Sonra ben kadının arkasına bindim. Elbisesine tutundum ama kumaşın yüzeyi tozlu ama garip bir şekilde de yumuşaktı. Rüyaların sonunda kalan bir tortu gibi. Ve sonra o koku. Nemliydi, belirsizdi. Neredeyse çürük bir şeyin kokusu ama çok silik. Sanki hatırlanmak istemeyen bir geçmişin soluğuydu. At sessizce ilerlemeye başladı. Ayak sesleri toprağın içinde kayboluyordu. Kadın dizginleri gevşetti. Ardından Arya'ya döndü ve sessizce fısıldadı. "Ne güzel saçların var senin." Arya cevap vermedi. Ama gözleri büyüdü. Bir şey görmüş gibiydi. Ya da hissetmişti. Ne olursa olsun hiçbirimiz fark edemedik. Kadın gülümsedi. Ama o gülümseme öyle kısa, öyle küçük bir kas hareketiydi ki sadece gölgeler fark edebilirdi. Ve sonra toz yükseldi. Bölüm 2. Alp yalnız kaldı. Araba sanki anlamını yitirmişti. Toprakla aynı renge bürünmüş gibiydi. Ufukla arasındaki her şey silinmişti. Ve rüzgar artık esmek istemiyordu. Saatler geçti. Telefon çekmedi. Kimseye ulaşamadı. Ece yoktu. Ah Arya, içini kemiren pişmanlık hissi. Sonra ufukta bir şekil belirdi. Bu kadındı. Ama bir şey eksikti. Ya da fazlaydı. Yüz aynıydı. Ama kadınsı zarafeti gitmişti. Yerine soğuk bir sertlik yerleşmişti. Elmacık kemikleri daha belirgindi. Duruşu daha dik. Ve sesi tozlu toprağın altından geliyormuş gibiydi. Bir oyun oynayacağız. Bu cümle o an her şeyin ters gittiğinin ilanıydı. Elinde bir sopa vardı. Yerde sürüyordu. Ama bastığı toprak ona tepki vermiyordu. Ayak izi bile bırakmıyordu. Alp panikle geri çekildi. "Hey, ailem nerede? Karım ve kızım nerede?" O şey, çünkü artık insana benzer hiçbir yönü kalmamıştı, gülümsedi. Ama o gülümseme bir maskeydi. Yapışkan, donuk bir ifade. Ve gözleri donuk, cehennem azabından çıkmış gibi hissiz. Alp o anda anladı. Bazen yalnızlık, sessizlikle değil, yanlış biriyle baş başa kalmakla başlarmış. Adam ya da her neyse bir şey demedi. Sadece yürümeye başladı. Adımları yavaş ama kesin. Sanki her adım çok önceden verilmiş bir kararın sonucu gibiydi. Alp yüzüne daha dikkatli baktığında bir hata yaptığını anladı. Bu o kadın değildi. Belki de hiçbir zaman kadın olmamıştı. Belki de başından beri sadece bir suretti. Gördüğü şey gerçek değildi. Ya da gördüğü her şeyin zaten sahte olduğunu şimdi fark etmişti. Gerçek bir kandırmacaydı. Güven bir tuzaktı. Ve sonra her şey aynı anda oldu. Adamın elleri ya da o şeye benzer uzantılar Alp'in omuzlarını kavradı. Tuhaf bir histi bu. Ne sıcak ne soğuk. Sadece yanlış. Sanki bir deri değil de içi boş bir kabuğun dış yüzeyine dokunuluyordu. Ya da bir hayvan postu başka bir şeye geçirilmişti. Alp'in midesi boğazına yükseldi. Baş dönmesi başladı. Karısı Arya onları kendi elleriyle teslim etmişti. Çünkü o an mantıklı gelmişti. Ama kabuslar mantıkla değil, fısıltıyla başlar. Alp içgüdüsel olarak direndi. Ama bu bir oyun değildi. Bu açıkça ilan edilmiş bir törenin parçasıydı. Ve o törenin kurbanı belliydi.
Vücudu çöktü. Dizleri iflas etti. Nefesi düzensizleşti. Ve sonra kalın bir ip sırtını ağaca sabitledi. O kadar sıkıydı ki kaburgalarının arasından geçiyormuş gibi hissettirdi. Adam işi bitirmiş bir kasap gibi geri çekildi. Ama rüzgar esmeye başlamadı. Çünkü bu doğanın rüzgarı değildi. Bu uğultu dışarıdan değil, Alp'in içinden yükseliyordu. Sanki tüm hücreleri aynı anda bağırıyordu. Yanlış yer, yanlış karar, geri dönüş yok. Sonra o şey diz çöktü ve elleriyle ya da çatlamış gri uzuvlarıyla Alp'i detaylıca inceliyordu. Alp bir şey söylemek istedi ama dili ağırdı ve sonra soluklamaya başladı. O soluk bir mağara gibi kokuyordu. Islak taş, yosun ve çürük bir tarih gibi. Yüzünü Alp'e yaklaştırdı ve dokundu. Bu cehennemin nefesiydi. Alp'in tenine her değdiğinde görünmeyen bir bıçak geçiyor gibiydi. Canlı canlı derisi soyuluyor, sinir uçları yüzeye çıkıyordu ve çığlık boğazını yırtarak çıktı. Her temasta bir parçası kopuyordu. Ama Alp'in zihninde yıldırımlar çakıyordu. Beyni acının sınırlarını tanımamaya başlamıştı. Göz kapaklarını kapatmak istedi ama kasları artık onun emrinde değildi. Gövdesi istemsizce titriyordu. Sırtı ağaca bağlıydı, kıpırdayamıyordu. Ve o şey, Alp'in acısıyla yeniden doğuyor, yeniden şekil alıyordu. Her acı dolu çığlıkla birlikte şekli değişiyordu. Derisi çatlıyor, içinden başka bir form çıkıyor. Sivri kemikler, kıllarla kaplı kabuklar, boş göz çukurlarında titreyen ışıklar. Alp'in çığlığı bozkırda yankılandı. Ama o çığlığa cevap veren kimse yoktu. Çünkü artık burası bildiği dünya değildi. Burada yankılar bile ölüydü. Ve ölüler uykuda değildi. Bölüm 3. Gözlerimi açtığımda taş gibi soğuk bir zeminin üstündeydim. Sırtım iliklerime kadar donmuştu. Bileklerime sarılmış teller, evet teller, paslıydı ve derimin altına kadar gömülmüştü. Ağzımda kalın bir bez vardı. Nemli, mide bulandırıcı. Nefes almak teneffüs değil, bir zehirlenme gibiydi. Gözlerim çevreyi taradı ama burası bir oda değil, bir çöküş yeriydi. Bir tür mezarlık ama mezarların hiçbiri tamamlanmamıştı. Toprak açık, çukurlar derin. İçlerinde koyu çamurla karışmış siyahımsı bir sıvı birikmişti ve kenarlarından domuz kılına benzeyen tüyler çıkıyordu. Kıpırdandığımda bir dal parçası dizimin altına saplandı. Keskin, dikenli, hareket ettikçe daha da içine giriyordu. Ama asıl acı Arya'nın yanımda olmamasıydı. Kalbim göğüs kafesini parçalayacak gibi atmaya başladı. Ciğerlerime nefes değil, sessiz bir çığlık doldu. Ellerimi tellerden kurtarmak istiyordum. Ne kadar canım acısa da kurtulmaya çalışıyordum. Ve sonunda tellerden kurtulurken bileklerimden sıcak kanlar aktı. Ve sonra bir gölge yaklaştı. Adımları yoktu ama varlığı hissediliyordu. Eğildi. Yüzü insan değildi artık. Erimiş mum gibi yer yer çökmüş, donuk, yaşsız bir surat. Elinde bir tişört vardı. Pembe. Göğsünde henüz kurumamış bir kan lekesi. Arya'nın tişörtüydü. "Seninle biraz sonra ilgileneceğim," dedi o şey. Sesi boğazı yırtılmış bir et parçası gibiydi. "Kızınla oynuyorum." O an kanım dondu. Bölüm 4. Mağaradaki ışıklar yanıp sönmeye başladı. Ama bu ışık elektrikle değil, bir canlının hasta nefesiyle hareket ediyordu. Yanıyordu, sönüyordu ama hiç tamamen kaybolmuyordu. Duvarlarda çocuk elleriyle çizilmiş resimler vardı. Biri abartılı bir neşeyle gülümsüyordu. Ölü gözlerle donmuş bir tebessüm. Diğeri ise çığlık atıyordu. Ağızları sonsuza kadar açılmış figürler, kıvranan çizgisel bedenler. Rüyalar bitmişti. Şimdi gerçek vardı. Ve gerçek kabustan daha soğuktu. Arya köşede oturuyordu.
Yerdeki çizgiler renkliydi. Ama ne çizdiğini hatırlamıyordu. Hipnozun etkisiyle mutlu gibiydi. Boş bir huzur ile, sanki bedeninin içindeki ışık sönmüş, yerine bir maskeye bırakmıştı. Ve sonra o geldi. Kadın kılığında bir şeydi bu. Ama yüzü, ifadesi, bedeni Hepsi birer kopyaydı. salgın bir hayalet gibiydi. Ama gözlerinde neşeyle karışık bir sapkınlık vardı. Elini Arya'nın yanağına uzattı. Parmakları soğuktu. Ama soğuk yüzeyde değildi. Tenin altına geçip ölümü yazan bir soğukluktu. "En iyi arkadaşınım ben," dedi. Sesi şekerli ama altında zehir vardı. "Bana küçücük bir şey vermen gerek." Arya'nın gözlerinde bir titreme oldu. İlk kez korku içeri sızdı. Dudakları kıpırdadı ama ses çıkmadı. Kadın eğildi, dudaklarını Arya'nın alnına bastı. Ve sonra Arya'nın gözleri beyaza döndü. Tüm bedeni titremeye başladı. Titreme sarsıntıya dönüştü. Derisi soldu, dudakları morardı. Küçük kız artık sadece ölü bir beden olmuştu ve o bedenin içinde ışık kalmamıştı. Kadın ya da artık o neyse ellerini Arya'nın saçlarına gömdü. Ama okşamadı, tarayıp düzeltmedi. Sadece kopardı. Parça parça söktü o ipek saçları. Her avuç bir hatıranın sessiz ölümünü taşıyordu. Sonra o cansız kanlı tutamları kendi seyrek saçlarına yapıştırdı ve bir anlığına Arya'ya benzedi. Ama bu insan taklidi yapan bir şeyin iğrenç yansımasıydı. Bir aynanın kendine kustuğu sahte suret. Minik elleri tuttu, avuçlarını sıktı, tırnaklarına uzandı ve onları birer birer çekip çıkardı. Çıtır, kırılır gibi değil, sökülür gibi. Her birinin ardından ıslak kıpkırmızı izler kaldı. Cansız bedenden izin alırcasına varlık eğildi. Arya'nın açık gözlerine fısıldadı. Sesi insan sesinden çok uzaktaydı. "Bunlar bana lazım." Arya'nın bakışları, o artık burada değildi. Kadın yere çöktü. Ağzını açtı. Ama o ağız, içinden çıkan şey bir karanlıktı. Kömür karası, dikenli, dişlerle çevrili bir boşluk. Minik eli tuttu. Parmak kemikleri tek lokmada ezildi. İlk parmak gitti. Sonra diğer el. Bir ziyafet başlamıştı. Et kopuyor, kemikler çatırdıyor. Sıcak çiğ etin sesi odaya mezar taşı gibi düşüyordu. Kan duvarlara fışkırdı. Kokusu solunamayacak kadar yoğundu. Bir etin öldüğü anın buharı. Arya'nın vücudu parça parça edildi ve her lokma o yaratığın gözlerinde daha koyu, daha hastalıklı bir zevk doğurdu. Sonunda geriye sadece kanlı kumaşlar kaldı ve sessizlik. Ama o bile sahteydi. Gözlerini sona sakladı. Usulca avuçladı. "En güzel kısmı hep sona bırakırım," dedi fısıltıyla. Ve onları da yuttu. Doymuştu. Yüzünde huzursuz bir memnuniyet vardı. Arya artık yoktu. Onun yerinde küçük bir tişört ve giderek koyulaşan, soğuyan kan vardı. Derler ki o suret değiştirerek avlanır. Beğendiği her masum yüzü kendi tenine geçirir. Ama içi çürüktür. Ruhları karanlık bir zindana hapseder. Bedenleri ise birer birer sessizce tüketir. Tad alır, unutmaz ve her kurban içinde bir çığlık bırakır. Yeni bir yüz taktığında eski çığlıklar gözlerinden sızar. Ondan kaçış yoktur. Her ses onun yankısı olabilir. Her çocuk gülüşü bir tırnak izini saklar. Ve geceleri bir fısıltı dolaşır uykuların kenarında. O hala aç, hala bekliyor ve hala başka taze bedenlerin peşinde.